Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle böyle rengarenk, çok güzel, yine kalın iplerimi değerlendirdiğim bir plaj çantasıyla karşınızdayım. Yapımı oldukça basit ve çok zevkli arkadaşlar. Dilerseniz hemen yapımına geçelim. Arkadaşlar ilk olarak zincirimizde başlıyoruz. Toplamda 29 adet zincir çekiyoruz. ...29 adet zincirimi çektim. Hemen yanından sık iğnemi batıyorum arkadaşlar. Ve 4 tane sık iğne batıyorum. 3. sık iğnemi battım. Ve 4. sık iğnemi de battım. Tığıma doluyorum hemen ipimi. Ve yanından yalancı trabzan öreceğim. Şu şekilde üçünden geçirdim. Doladığım tığıma battım ve üçünden aynı anda geçirdim. Yine 4 tane yalancı trabzan örüyorum. Bakın yavaşça gösterdim size. Şöyle doladım. Üçünün içerisinden aynı anda geçirdim. Şimdi bir üst sıraya geçiyorum. Yani tekrar doluyorum tığıma bir kere ve ikili trabzan örüyorum. Yine aynı şekilde bakın ilk ikisini çektim. Sonra 2 tane boğum kalıyor. Onun içerisinden de ipimi geçirdim. Tığıma bir kere doluyorum ipimi. Hemen yanından batıyorum. İlk ikisi, sonraki ikisi. Yine 4 tane ikili trabzan örüyorum. Hep 4-4 şeklinde sıra sonuna kadar trabzanlarımızı büyütüyoruz arkadaşlar. Şimdi sırada üçlü trabzanımız var. Bakın bir kere doladım. İkinciyi doladım. Hemen yanından battım. İlk ikisini alıyorum. Ortadaki ikisinden geçiriyorum. Ve son 2'den geçirerek üçlü trabzan örmüş oldum. Yani bunu şu şekilde sayabiliriz. Bakın 2 kere doladım. 1, 2, 3. Bu şekilde üçlü trabzan yaptığımızı anlayabiliriz. Şimdi üçlü trabzanımı batıyorum. Ve son üçlü trabzanımı batıyorum. Hemen dörtlü trabzan örmeye geçiyoruz. Bunun için tığıma 3 tane dolamam gerekiyor. Bakın sayalım şöyle. Evet 4 tane örmüşüm. Şimdi tığıma dolamam gereken sayı şu şekilde 3. 3 kere doladığımda dörtlü trabzan yapmış oluyorum. Yani ilk ikisinin içerisinden geçirdim. Ortadaki ikisinden geçirdim. 2. Sonra tekrar 3. En sonuncuyu geçiriyorum ve dörtlü trabzan örmüş oluyorum. Mantık bu şekilde. Hep bu işlemi uyguluyoruz. Şimdi yine 4 tane dörtlü trabzan öreceğiz. İkisinden geçirdim. Orta 2, son 2, son 2. Bu şekilde bakın üçüncüyü örüyorum. 1, 2, 3. 4 kere de tığımı geçirmiş oldum. Şimdi şuradan bakın şöyle bakarak iplerin geçtiği noktaya ayarlayabiliriz. Tekrar 1, 2, 3, 4'lü trabzanımı ördüm. Sırada 5'li trabzanım var. 4 kere doluyorum ipimi. Batıyorum bir sonraki kısma. Birinci çekişim, ikinci çekişim, üçüncü çekişim, 4, 5. Bu şekilde 5'li trabzanımda 4 tane örüyorum arkadaşlar. Tığıma 4 kere doladım ve 5'li trabzanımı örüyorum 4 sıra şeklinde. Bakın şimdi son 4 boğumdayım. Son 4 boğuma da 6 trabzan örmem gerekiyor. Bunun için 5 kere doluyorum. 4. 5. dolamamı yaptım. Bu şekilde sayabiliriz. Ve şimdi hemen yanındaki boğumdan batarak 6'lı trabzan örüyorum arkadaşlar. Yine 1 geçirdim. 2'yi geçirdim. 3 4 5 ve son 2 kaldı.
6 tane geçirdim ve altılı trabzan örmüş oldum. 5 kere doluyorum, altılı trabzanımı örüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar son kısmı kadar ördüm. Şimdi ip değişimi yapacağım. Bakın sonuncu altılı trabzanımın boğumundan son ilmeği söküyorum ve diğer rengime geçiyorum. Bu şekilde geçtim ve bir zincir çekiyorum. Ters çeviriyorum motifimi. Bu sırada bir tane düğüm atıyorum buradan ipim sökülmesin diye. Şimdi şöyle ters çevirdim. Bu arada düğüm attığım iplerimi biraz uzun bırakıyorum arkadaşlar. Çünkü bunu daha sonra çanta dikiminde kullanacağız. Şimdi ilk 4 sıraya sık iğne örüyorum. Mantık yine aynı şekilde. Yani altta yaptığımız işlemi bu sefer tersten devam ettiriyoruz. Yani uzun kısımlara sık iğne ile başladım. Şimdi yarım trabzanımı örüyorum. Yalancı trabzanımı örüyorum. Bir seferde geçiriyorum. 4 tane yalancı trabzan örüyorum. 3 ve 4. trabzanımı ördüm. Şimdi hemen yanından ikili trabzanımı örüyorum. 4 tane ikili trabzanımı örüyorum. İlk ikisinden, son ikisinden geçiriyorum. Bu arada tığımızı oldukça rahat bırakıyoruz. Sıkmıyoruz çantamızı. Zaten 10 numara tığla da örüyoruz ki çantamız salaş olsun arkadaşlar. Şimdi ikinci trabzanımı ördüm. Üçüncü trabzanımı örüyorum. Ve dördüncü ikili trabzanımı da örüyorum. Hemen yanından üçlü trabzan yapacağız. Bunun için tekrardan şöyle tığımızı, ipimizi 2 kere dolayacağız. Batıyorum tığımı ve ilk ikisini, orta ikisini, son ikisini geçirip üçlü trabzan yapıyorum. Yani 2 kere doladım. 1, 2, 3 kere de çekmiş oldum. Şimdi yine 4 tane üçlü trabzan örüyorum. Daha sonra 4 trabzan, 5'li trabzan ve 6'lı trabzanda bitiriyorum işlemimi arkadaşlar. Burada videomu hızlandırmayacağım. Yavaş bir şekilde öreceğim. Mantığını kavradıysanız ve anladıysanız sizler videoyu burada ilerletebilirsiniz. Ben şimdi yeni başlayanlar için yavaş bir şekilde göstermeye devam ediyorum son kısma kadar.
Arkadaşlar bakın, son ilmeğimi geçirmeden ipimi çektim oradan. Diğer rengime geçiş sağlıyorum. Buradan ipimi geçiriyorum. Düğüm atıyorum ve zincir çekiyorum. Üste geçişi böyle sağlıyorum. Bu şekilde renk geçişleri yaparak çantanızı büyütün. Daha sonra birleştirmeye beraber geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar bakın, çantamın bitiş kısmını yaptım. Şöyle çantamızın merkezini ayarlıyoruz. 14. boğum olarak ben ayarladım. Diğer çantamın diğer kısmını ayarlamıştım. Ve burada da bakın, gördüğünüz gibi ben bu kısmı ördüm. Uzun kısmını ördüm. Size kısa kenar göstereceğim. Toplam 14 sıra şeklinde örerek son kısma kadar gittim. Burada 6'lı, 7'li, 8'li kaçla bitirdiğinizin önemi yok arkadaşlar, ama 7'li trabzanda bitirmiş olduk bu şekilde. Şimdi ters çeviriyorum. Burada yapmamız gereken şey ikili ikili ilerlemek. Şimdi sizlere hızlıca göstereceğim. İlk şu ortadaki kısma sık iğnemi örüyorum arkadaşlar. Bakın, ipimi aldım, diğer rengimi. Bir tane sık iğnemi battım. Hemen yanından yalancı trabzanımı örüyorum. Bir tane. Ve şimdi ikili trabzanıma geçeceğim direkt. 2-2 şeklinde örmeye devam ediyorum. Bir tane ikili trabzan ördüm. Şimdi ikinciyi örüyorum. Ve üçlü trabzana geçiyorum. Bakın, 2 tane ördüm. Burada sadece bir sık iğne, bir yalancı trabzan ve daha sonra 2-2 şeklinde ilerleyeceğiz. Şimdi 2 kere doluyorum tığıma. Üçlü trabzan örüyorum. 2 tane. 1, 2, 3 kere de çektim. Doladım 2 kere tığıma. 1, 2, 3 kere de çektim. 2 tane örmüş oldum. Şimdi dörtlü trabzana geçiyorum. Yine 2 tane dörtlü trabzan örüyorum. Bunun için 3 kere doladım tığıma. Batıyorum. 1, 2, 3, 4 kere de tığımı geçiriyorum. Şimdi ikinciyi örüyorum. İkinci dörtlü trabzanımı örüyorum. 3 ve dördüncü de çektim. Şimdi beşli trabzan örüyoruz. Bunun için 4 kere doluyoruz tığımıza. Ve beşli trabzanımı da 2 kere örüyorum arkadaşlar. Bu şekilde ikişer ikişer ilerleyeceğiz. Karşı tarafta da aynı işlemi yaptım. Bakın. Buradan sayarak ayarlayabiliriz kaçla ördüğümüzü. Şimdi doluyorum tığıma. 2, 3, 4 ve 5'li trabzanımı örüyorum. 2, 3, 4, 5. kere de çektim. Bakın, 2 tane oldu. Şimdi 6'lı trabzanıma geçeceğim. Sonra 7'li trabzan. En sonunda bir boğum kalıyor arkadaşlar. Oraya da 8'li trabzan batarak bitiriyoruz. Karşı tarafta 7'li trabzanla bitirdim arkadaşlar. Burada kafanız karışmasın. Çok kısa olduğu için zaten sık iğneli kısım, 8'li trabzanla bitmesinde sıkıntı yok. Sadece geriye bir boğum kalıyor. Orayı da 8'li trabzanla bitiriyoruz. Çantamız iki taraflı da bu şekilde bitmiş oluyor. Şimdi hızlıca örüyorum şöyle. İkinci geçişim, üçüncü, 4, 5 ve 6'lı trabzanımı ördüm. Doluyorum tığıma. Bakın, 7'li trabzanımı örüyorum. 7 kere çektim. Tekrar 6 kere doluyorum tığıma. Battım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7.'yi çektim. Karşı tarafta normalde bu şekilde bitmişti. Burada arkadaşlar 7 kere tığımıza doluyoruz ve son kısma 8'li trabzan örüyoruz. Bu kısa kenarda bu şekilde bitirmiş olacağız. Diğer çanta motifimi de bu şekilde bitirdim ve daha sonra birleştirmemizi yapacağız. Şimdi 8 trabzanımı örüyorum. Evet, gördüğünüz gibi burada şimdi zincirimi çekeceğim 15 adet. İki tarafta da 15 adet zincir çekerek ipimizi çekiyoruz ve motiflerimizi bitiriyoruz. Birleştirmeye geçeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi iki tarafı da bitirdim. Şöyle bakıyorum, bakın. İç kısım, yani iplerimizin sarktığı kısmı şöyle ters çeviriyoruz ve temiz kısım, çantamızın temiz kısmı bize bakıyor. Alttaki motifte temiz olan bize bakıyor. Ve üstte de şöyle iplerin saçıldığı kısım yine aynı şekilde bize bakıyor. Yani çantalarımızın ön yüzleri birbirine bakacak şekilde, ters kısımları ise dışa bakacak şekilde
tutuyoruz. Yani çantamızı içlerden birleştiriyoruz arkadaşlar. En sonunda ters çevirip çantamızı kullanacağız. Şimdi bu şekilde ayarladıktan sonra çantamızı birleştirmeye geçebiliriz. Bunun için sık iğne ördüğümüz şu bitiş kısımlardan birleştirmemizi yapacağız. Bakın ben bir alttaki kısımları birleştirdim. Şöyle sonda size göstermek istiyorum. Burada bıraktığımız ipleri şöyle geçiriyoruz ve birbirine bağlıyoruz arkadaşlar. Tek yapmamız gereken bu. Çantamızın tamamını birleştirmiyoruz. Sadece buradaki kısa kenarlı sık iğnelerin tepe boşluklarından kalan iplerimizle bir düğüm atmamız, bir iki düğüm atmamız yeterli. Daha sonra iplerimizi temizleyeceğiz burada ve çantamızı dikmiş olacağız. Şu son kısmı da birleştireceğim şimdi. Orayı da yine açık renk hangisi ise onunla bağlıyorum. Yani beyazla bağlıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar çantamız birleştikten sonra en alt kısmında birleştiriyoruz bu şekilde. Kamerama tam gösteremediğim için hızlandırdım sizlere. Yakından bir çekim yapacağım az sonra. Çantamızın altında şöyle üst boğumlardan iğnemizi geçirerek normal bir şey diker gibi dikiyoruz arkadaşlar. Şöyle şimdi ben yaklaştıracağım kameramı. Burada tam açıya girmemiş. Bakın arkadaşlar gösteriyorum. Şöyle üst boğumlardan şuralardan karşılıklı gelecek şekilde dikiyorum. Bakın karşı kısma geçtim. İğnem karşıdayken hemen yanındaki boğuma batıyorum ve benden tarafı kısma getiriyorum. Benden taraftayken de karşıya batıyorum ve karşının üst boğumundan iğnemi geçiriyorum. Yine aynı şekilde karşıdaysam eğer karşıdaki yan boğumdan geçiriyorum ve bu tarafa geçişi sağlıyorum. Bu şekilde dikimimizi sıra sonuna kadar tamamlıyoruz. Daha sonra çantamızı ters çeviriyoruz ve çantamız bitmiş oluyor arkadaşlar. Dikimi de oldukça basit çantamızın. Gördüğünüz gibi hızlıca bir saatte yine örebileceğimiz dev bir çanta oldu arkadaşlar. Şimdi hızlıca dikimimi gerçekleştiriyorum. Bakın şöyle son kısmı da yine sizlere göstereyim. Son boğumu da iğnemi geçirdim. Karşı tarafa geçiriyorum. Ve sonda kalan bir düğümüm vardı. Onunla bir iki düğüm atacağım. Daha sonra iplerimi gizleyeceğim. Şimdi hızlıca çantamın içerisinde bu ipleri gizliyorum arkadaşlar. Ve çantamı ters çeviriyorum ve çantamız hazır. Gördüğünüz gibi çantamız burada bitti. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videomu beğenmeyi unutmayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın.